Çikolata kistinde yeni dönem. Her kist ameliyat edilmeli mi? Bugün kadın sağlığında çok önemli bir konuyu sade bir dille konuşacağız. Endometriozis ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometrioma. Özellikle şunu net söyleyelim. Çikolata kisti sadece basit bir yumurtalık kisti değildir. Endometriozis adı verilen kronik bir hastalığın yumurtalıkta oluşturduğu özel bir kist türüdür. Bu durum bazı kadınlarda şiddetli adet ağrısına, kasık ağrısına, ilişki sırasında ağrıya, yorgunluğa ve en önemlisi gebe kalmakta zorlanmaya neden olabilir. Yani mesele sadece kist var mı, kist yok mu meselesi değildir. Asıl önemli soru şudur. Bu kist kadının yaşam kalitesini, yumurtalık rezervini ve anne olma şansını nasıl etkiliyor? Yıllarca çikolata kisti tedavisinde en çok bilinen yöntem cerrahiydi. Yani kistin ameliyatla çıkarılması. Elbette cerrahi bazı hastalarda hala çok önemli ve gerekli bir tedavi seçeneğidir. Özellikle şiddetli ağrı, şüpheli görüntü, büyük kist ya da başka tıbbi nedenler varsa ameliyat gündeme gelebilir. Fakat son yıllarda tıp dünyasında çok önemli bir nokta daha fazla konuşulmaya başlandı. Çikolata kisti ameliyatla çıkarılırken ne kadar dikkatli davranılırsa davranılsın bazen sağlıklı yumurtalık dokusu da zarar görebiliyor. Çünkü kist yumurtalığın içinde yer alıyor ve onu tamamen ayırıp çıkarmak her zaman kolay olmuyor. Bu da özellikle çocuk sahibi olmayı düşünen kadınlar için çok önemli bir konu. Çünkü yumurtalık rezervi dediğimiz şey kadının yumurtalıklarında kalan yumurta potansiyelini ifade eder. Eğer bu rezerv azalırsa doğal yolla ya da tüp bebekle gebelik şansı etkilenebilir. İşte tam bu noktada son yıllarda daha fazla gündeme gelen bir yöntem var. Etanol skleroterapisi. Peki bu yöntem nedir? Basitçe anlatmak gerekirse bu işlemde kist ameliyatla kesilip çıkarılmıyor. Ultrason eşliğinde ince bir iğne ile kistin içine giriliyor. Önce kistin içindeki yoğun sıvı boşaltılıyor. Daha sonra kist boşluğuna özel şekilde etanol veriliyor. Etanol kistin iç yüzeyinde büzüştürücü ve kapatıcı bir etki oluşturuyor. Ardından bu sıvı geri çekiliyor ve işlem tamamlanıyor. Yani burada amaç yumurtalığı kesmeden, yakmadan, mümkün olduğunca sağlıklı dokuya dokunmadan kistin etkisini azaltmak. Bu yüzden etanol skleroterapisi özellikle doğurganlığını korumak isteyen kadınlarda, tüp bebek tedavisi planlayanlarda, yumurtalık rezervi düşük olanlarda veya daha önce yumurtalık ameliyatı geçirmiş hastalarda dikkat çeken bir seçenek haline geliyor. Ama burada çok önemli bir denge var. Bu yöntem herkese uygundur ya da ameliyatın tamamen yerini alır demek doğru değildir. Çünkü her çikolata kisti aynı değildir. Kistin büyüklüğü, yeri, hastanın yaşı, ağrı durumu, yumurtalık rezervi, gebelik planı ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda ameliyat daha doğru seçenek olabilir. Bazı hastalarda takip yeterli olabilir. Bazı hastalarda ise etanol skleroterapisi gibi daha az invaziv yöntemler öne çıkabilir. Bu nedenle en doğru yaklaşım şudur. Tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Son yıllarda araştırmalar etanol skleroterapisinin bazı hastalarda yumurtalık rezervini daha iyi koruyabileceğini ve tüp bebek sürecinde avantaj sağlayabileceğini gösteriyor. Çünkü işlem sırasında sağlıklı yumurtalık dokusuna daha az zarar verme ihtimali vardır. Fakat bu yöntemin de riskleri vardır. Ameliyatsız ya da minimal invaziv denmesi tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez. Enfeksiyon, kistin tekrar etmesi, işlem sırasında ağrı veya nadir komplikasyonlar görülebilir. Bu yüzden mutlaka deneyimli bir ekip tarafından uygun hastada ve doğru merkezde uygulanmalıdır. Burada asıl mesele şu.
Çikolata kisti tedavisinde artık tek bir ezber yok. Eskiden çoğu zaman kist varsa çıkaralım yaklaşımı öne çıkarken bugün daha hassas bir bakış açısı var. Artık sadece kisti yok etmek değil, yumurtalığı ve doğurganlık şansını korumak da çok önemli. Özellikle anne olmak isteyen kadınlar için bu konu daha da hassas. Çünkü bazen bir tedavi kisti azaltırken yumurtalık rezervine zarar verebilir. Bazen de doğru seçilmiş daha koruyucu bir yöntem ileride gebelik şansını daha iyi koruyabilir. Bu yüzden çikolata kisti olan bir kadının kendine sorması gereken sorular şunlardır. Bu kist benim ağrılarımı artırıyor mu? Yumurtalık rezervim nasıl? Yakın zamanda çocuk sahibi olmayı düşünüyor muyum? Tüp bebek planım var mı? Daha önce yumurtalık ameliyatı geçirdim mi? Benim için en koruyucu tedavi hangisi olabilir? Bu soruların cevabı tedavi yolunu belirlemede çok önemlidir. Özetle çikolata kisti kadın sağlığında hafife alınmaması gereken bir durumdur. Ancak her kist için aynı tedavi doğru değildir. Etanol skleroterapisi doğru hastada doğurganlığı koruma açısından umut veren daha az invazif bir seçenek olabilir. Ama mucize tedavi gibi görünmemeli, mutlaka uzman değerlendirmesiyle karar verilmelidir. Bu videoda anlatılanlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Tanı, tedavi veya işlem kararı için mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır. Eğer kadın sağlığı, doğurganlık ve güncel tedavi yöntemleri hakkında sade, anlaşılır ve bilimsel içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu bilgiyi ihtiyacı olabilecek kişilerle paylaşmayı unutmayın.